KVK1'e hesabımızı nasıl savaşa hazırlayabiliyoruz? Bunların teker teker ekipmandan ta kaynağı veya her şeyi bugün tabii ki bu videoda size anlatırım. Ama anlatmadan önce lütfen bir beğeni atıp ve abone olun. Beğenilerimiz 400 taneyi geçsin. Lütfen hemen arkadaşlarınızla da beraber bu videoyu paylaşın. Hesapta neler yapmamız gerekiyorsa hepsini teker teker bu videoda anlatırım arkadaşlar. Yani ekipman, kaynak, hız vesaire her şeyi size anlatıyorum. O yüzden hadi videoya geçelim. İlk başında böyle bir şey söyleyeyim. Hesap kendisi T5'tir. Yani T5'e açılmıştır. Arkadaşımız 30 gün bu hesapta hiç oynamamış. Sadece giriş yapmış, çıkış yapmış, giriş yapmış, çıkış yapmış. 124 günlük bir hesap. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar VIP 15. VIP 15'ten harici Hannibal Bark'a bile fullenmiştir arkadaşlar. Yani böyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok sağlam bir yatırım vardır bu hesapta ve hesabın sahibi kendisi dedi ki ben savaşa hiçbir şey anlayamıyorum çok fazlasıyla. Zigorat ne olacak? Sıkıldım. 1K'ya kadar T5 açtım ama 40 milyon leş puan kasmışım. Bunları nasıl düzeltiriz? Beraber bakalım. İlk başında hesabı biraz gözden bakalım yani. Burada 124 günlük VIP 15 gösteriliyor. Gayet iyidir buradan. Burada kaynaklara falan bakarsak çünkü burada arkadaşımız da Ali kendisi de dedi. Zigorat açılıyor 2 gün sonra ve Zigorat'ta gerçekten KP kasmak istiyorum yoksa oyundan soğudum yani. Savaş mı yok neler yok bilemiyoruz. Buradaki arkadaşlar baya sağlam KP kasmıştır ama kendisi kasmamıştır. Büyük ihtimal savaşlara denk gelmemiştir. Şimdi hesaba bakarken üzerine biraz kaynak vardır ama 120K'da cevheri vardır. Gayet sağlam. Cevherle bir şeyler yapabiliyoruz aslında. Bunları hepsini teker teker tabii ki hazırlarız. Şimdi hesapta ilk başında bu videoda arkadaşlar biraz uzun olabilir, kusurumuza bakmayın ama gerçekten önemli. Kaynaklarımız tamam, eyvallah. Çok fazla bir eksiğimiz yoktur ama yine de kaynak tedariği kesinlikle ve kesinlikle yapmamız gerekiyor. Bu çok çok önemlidir. Hızlandırmalara bakarsak 18 gün hızlandırmamız var iyileştirme. 70 günde tabii ki burada genel hızlandırmamız vardır. 71 gün genel hızlandırmamız vardır. İlk başında bundan harici yani çok fazla bir şey yok aslında. Çünkü hızlandırmamız eksiktir. 118K bir cevheri vardır. Zaten T5'i açmıştır. Her şey hazırdır. Ama biz biraz hızlandırmayı düzeltmemiz gerekiyor. Yani ilk etapta kaynakları zaten çözüyoruz. Kaynak çözdükten sonra biraz hızlandırmamız eksiktir. O yüzden burada gelen tüm hızlandırmaları zaten almamız gerekiyor. İlk başında bunu bir size söyleyeyim. Çünkü bu hesap T5'tir. Ve T5'ten harici Zigorat'ta savaşması gerekiyor. Adam da bunu bilmediği için çok fazla hızlandırmaları harcamıştır ve 71 gün genel hızlandırması vardır. O yüzden VIP Shop'tan ne kadar alabiliyorsak arkadaşlar onları alırız. Ayın 24'ü 28'e kadar beklememiz mümkün değildir arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Üzülerek maalesef sadece bu seferliğine yani son savaşa kadar çünkü 2 gün sonradır son savaşa kadar bu hızlandırmaları tamamen hepsini almamız gerekiyor tabii ki. Üzülerek söylüyorum ama maalesef böyle bir şey yapmamız gerekiyor. 70 gün hızlandırmamız vardı ve şu an bunlara bakarsak 20 tane de buradan vardır tabii ki. Bunları da alacağız 24 saatlikleri ve böyle bir şekilde biraz kendimizi zor toparlarız ama yapacak hiçbir şeyimiz yoktur maalesef. O yüzden hızlandırmaları tekrardan bir göz geçirelim. Burada 71 günde direkt 102 gün oldu arkadaşlar. Ve şu an hesap biraz kendisini toparladı. Çünkü Zigorat'ta savaş oluyor ve bu savaşta bu hızlandırmalarımız eksiktir. Yani 120 gün hızlandırmamız oldu arkadaşım. Hesabın sahibi kendisi dedi ki bu hesap tamamen senin elinde, şu an ne yapıyorsan yap. Ama hesap gerçekten savaşa hazır olsun. O yüzden hızlandırma ile şu an içimiz rahattır. Yani sadece kaynakta biraz problemimiz var. Kaynakta zaten buradaki gereken kaynaklarımız vardır. Ama onlardan harici askerleri de bakarsak, askerlerden buradan böyle kıta ayrıntılara bakarsak burada 19K'ya 20K T5'imiz vardır su ara. Bunu bir tık daha yükselteceğiz. 30-40K'ya yapacağız ya 50K'ya yapabiliyorsak da yaptık, yapmazsak da yapmadık. Problem değildir. Aslında burada bu hesap biraz daha yakın yani yeni bir şekilde yani YSG'yi fulllemişti. YSG'yi fulllemeseydi buradan da tabii ki bu çarktan harici yani hızlandırmalar da önemliydi. Hızlandırmalar gelebiliyordu. Ama maalesef böyle bir şey de yapma şansımız yoktu. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Hesabın sahibi kendisi de yatırım yapmıştır ama buradan daha fazla yapması ya daha fazla yatırması da gerçekten bir manası yoktur yani. Burada en fazla mesela yapabileceği şey 13 gün hızlandırma geliyor. 13 gün 14 gün hızlandırma geliyor toplam olarak. Savaş makinesi.
yani 4 kaç 185 dolar mı 385 dolar 385 dolarlık bir hesap, yani toplam kaç 40 gün 50 gün hızlandırma geliyor. Bir hadi diyelim 50 kadar asker çıkarttı. Çok fazla bir şey yoktur aslında. Bu hesabın bunu da alması pek bir mantığı yoktur o yüzden. He, alabiliyor mu? Alabiliyor yani. Buradan bir problem yok. Hesabın sahibi kendisi bilir. Ama ben mesela olsam almam abi. O kadar bir fark yaratamaz yani. O kadar yatırması da gerek yok. Hızlandırmalarımız yeterlidir. Sadece eğitim hızlandırmalarla geri kalanı yapacağız. Aslında böyle bir şey de yapabiliriz buradan. Kıta ayrıntılardan bahsedersek, yani buradan mancanikları direkt hastaneye götürürsek, biraz da T4'leri, burada bazı şeyleri, yani okçuları yapma, yani T4 ve T5 ile ben doldurursam hastaneyi, okçuları ve mancanikları ben direkt bir kaynağa gönderirim ve birisi vursun. Vurduktan sonra zaten kaynağım hızlandırmam geri geliyor. Bir %40'ını onları da savaşacağım. O yüzden problem değildir. Burada akademiden bahsedersek arkadaşlar, akademi zaten fulldür, yani T5 açıktır. O yüzden sadece piyadeye biraz daha odaklanmıştır. Bu da gayet iyidir arkadaşlar. Bunlarda hiçbir problem yok. Güçlendirmelere bakarsak %50 %10'luk, yani %10 saldırı veya savunması vardır zaten. Max 2 gün sürüyor. Buradan da hadi diyelim 2 gün savaş sürdü Ziggurat'ta, ki sürmez KYK1'de. Buradan da %50 kıta kapasitelerimiz de hazırdır. Bunların da niye bahsediyorum? Bunlar %5'tir arkadaşlar, ücretsiz olanlar. Ama ücretli olanlar %10 saldırı ve savunmadır. Ve bu da oldukça önemli. %50 kıta kapasitesi ile 310k T4 T5 karışık çıkartıyorum. O yüzden sağlam olacak. Yine de tekrardan kaynaklara geliyorum. Buradaki seçili kaynaklardan hiçbiri bunlar sayılmıyor arkadaşlar. Buradakiye dahil sayılmıyor. Yani onlar farklıdır. O yüzden bunları bir tık daha kaynak yükletebiliyorum. Yani hiçbir problem yoktur. Ekipmanlara bakarsak, ekipmanlar gerçekten iyidir. Yani şu an süvari ekipmanı 4 tanesi setten, sadece göğüslük setten değildir. Göğüslük yanlış yapmıştır ama yapacak bir şey yok. Şu an bundan devam ediyoruz. Gayet sağlam bir şekilde 6 parçalık bir süvari seti buradan duruyor. Gayet sağlamdır ve buradan da Piros'a 2 tane takılmıştır ki ben bunları Piros'a takıldım. Ondan sonrası ben taktım yani. Ondan sonrası da tabii ki bakarız. Ve şu an bazı şeyleri daha size göstermek istiyorum. Biraz materyale, birkaç tane ekipman vardı. Yanlış, yani boş ekipman vardı. O ekipmanları, bu ekipmanları ben tamamen sattım. Yani herhangi bir ihtiyacımız yoktu. Ve farklı ekipmanlar tabii ki daha yapacağız arkadaşlar. Bunları da size söylüyorum. Hepsini beraber yaparız. Burada bu 7 sandığı da açalım arkadaşlar ilk başında. Buradan da böyle 6 anahtar, bir tane de ekipman silahı çıktı. Buraya bakarsak buradan yani %25 kapasitesi geldi. Tabii ki bu ikisi de açalım arkadaşlar. Yani 7 tane altın, 7 tane de kristal anahtarı da burada. Şu an hızlandırma ve anahtarlar gerçekten önemliydi. O yüzden bunları da açmıştım ben önceden. Dün akşam galiba açtım. Buradan da her ne kadar da ekipman, hızlandırma ve bu tarz şeyler gelirse bizim için iyidir. Tabii ki buradan da bunları yapacağız direkt. Bir, evet, buradan da bir silah kafalık çıktı. Önemlidir tabii ki bunlar hepsini. Ve buradan da XP kitaba da tabii ki ihtiyacımız vardır. Onu da size söyleyeyim. Şimdi buradan direkt bunları bir bitirelim arkadaşlar. XP kitaba da ihtiyacımız vardır maalesef bu hesapta biraz. Çünkü yanlışlar yapılmıştır. Şu an buradan direkt bunları bitirdik. Evet, hepsini açtık. Ve şu an sadece bekliyoruz. Beklediğimizden buraya tekrardan geri döneceğiz. Burada eylem puanı iyidir. 50k buradan var. 30k da buradan var. Yani 80k. Ben hesabın sahibini de söyleyeceğim. Zaten burada bir şeyler daha yapabiliriz aslında. Eylem puanı ile birlikte. Onları da yapacağız. Buradan da iyi bir sağlam, en azından bir hızlandırma geldi. Rastgele ışınlama 3 tanesi var. Buradan da 29 ve 26 tane de tabii ki rastgele ışınlama var. Bu rastgele ışınlamalar ne işime yarıyor? Ben zaten biliyorsunuz Ziggurat açıl açılmaz ben direkt rastgele tepeme atarım ve herkesin içinden geçerim. O yüzden bunlar bana ihtiyacım vardır. Burada 317 tane altın kafamız vardı. Bunları hiçbir şekilde harcamayacağız. Gerek yok yani. Gereken her şey bizim elimizde vardır. Yıldızlarımız vardır. Burada bu yıldızlarımız da bir işe yaramıyor. O yüzden bir şey yapamıyoruz bunlara. Tekrardan geçelim arkadaşlar. Burada artık komutanlara falan geçebiliyoruz. Bakalım komutanlarımız ne alemde aslında. Komutanlar bizim için her şeyden daha önemli. Minimato fulldür. Minimato full olduktan sonra da zaten çok sağlam da bir ekipmanı vardır. Buna da eyvallah amenna bir şey diyoruz, yani herkesin içinden geçiyor bu Minimato. O yüzden bir kıta, yani ben burada ilk başında ilk etapta böyle bir şey dedim. 3 kıta çıkartabiliyoruz bu hesapta. Ama maalesef 3 kıta çıkartabilecek bir potansiyelde değildir. Yani potansiyelde değildir, çıkabiliyor ama maalesef 60 seviye bir komutanlarımız yoktur.
maalesef daha fazlasıyla Santuzu'ya yatırım yapmıştır. Senin böyle bir pilosun varken, böyle güzellik bir pilosun varken yani geri kalan komutanlara yatırmak çok mantıklı değildir. Bu pilos 5-5-4 oluyor. Ama daha fazla da olacak. Yani nasıl olacak arkadaşlar? Günlük özel teklifinden biz sürekli pirosu alıyoruz. Ve piros 5-5-5-1 olacak yani. Her türlü burada bu komutan iş yapıyor arkadaşlar. Yani piyade birimlerin saldırı artışını kalkan, buradan da intikal hızı, sağlık ve hasar bonusu bunları kazanıyor. O yüzden ben bu hesapta iki kıta çıkartmaya çalışıyorum. Bir kıtası Minimato, yani en fazla max böyle bir şey yapabiliyoruz. Minimato Chow Chow'yu deneyeceğiz savaş zamanında. Zaten Minimato Chow Chow kendisi de gayet iyidir. He, işe yaramadı, bunun potansiyeli var. İkinci kıtamız nasıl oluyor? İkinci kıtamızda biz bir piyade çıkartıyoruz. Yani piyade çıkartıyoruz derken arkadaşlar Piros YSG Minimato Chow Chow. Bunların tamamen tatlarını, tuzlarını hepsini değiştireceğiz. Nasıl oluyor? Örnek veriyorum. Eee, Piros'u ben Hannibal Barca ile kullanabilirim. Nasıl kullanırız? Burada gördüğünüz gibi diyor ki arkadaşlar, eğer ki 2 birim türü varsa burada %5, hasar bonusu da %3, %10 veriyor eğer ki 3 birim turu varsa. Ben burada Hannibal Barca'yı aslında 3 birim koyacağım Piros'un arkasına ve çok güzel bir şekilde çalışabiliyor. Yani 3'er 3'er 4'er 4'er asker bırakıyorum buradan her biriminden, sağlam bir şekilde ben bunu çalıştırabiliyorum. Ve buradan da en son max olduğundan uzmanlığı ile beraber bu hedef kıtaya doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 400 ve yelpaze şeklinde bir alanın bulunan 3 taneye kadar düşman kıtasına ek hasar veriyor. Yani burada benim iki çeşit seçeneğim oluyor. Ya Minimato Hannibal Barca, ya ki Minimato Chow Chow daha iyidir bence, ama olmadı, alan hasarı vurması için Minimato Hannibal Barca Piros YSG çıkartıyorum. Minimato'nun ilk başında yetenek ağacından arkadaşımız kendisi böyle bir şey yapmış. Yani arkadaşımız kendisi böyle bir şey yapmış. Yani zaten buradan çok da bir fark yoktu aslında. Tamam mı? Burada sadece farklar buradaydı. Bunları yapmıştı. Ben de daha düzgün bir şey hale getirdim yani burada. Ve böyle bir şekilde bir yetenek ağacı verdim. Bu yetenek ağacı niye verdim? Buradan %12 daha az beceri hasarı alıyor komutan. O yüzden buraya kadar kesinlikle gitmesi gerekiyordu. Ve burayı da böyle bir şekilde bir yetenek ağacı verdim. Ekipmanlarından herhangi bir problem yok. Geri kalan burada pirosumuz var 56-55 seviye. Ve bunu yükseltiriz. Yani artık 55 seviyeye barbar kese biz bunu 60 seviyeye çıkartacağız. Elimizden geldikçe bunu yapacağız. Yani ne kadar zamanımız olursa o kadar daha iyidir, ama bu komutanı 60 seviye çıkartıyoruz. 60 seviyede çıkartmasak 55 seviyeyi de bile bu komutanı rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Ha dersiniz ki niye Santuzu? Çünkü Santuzu'yu kullanırsam Santuzu'yu kiminle kullanacağım? Piros'un arkasına koyacağım. O olmuyor. Ben Piros'u kesinlikle kullanacağım. Yani Piros YSG burada 3 tane 4 tane zaten bu hesap T5'in gücünde. O yüzden Piros YSG burada 55 seviye 56 seviye, hatta 2 günü vardır daha. Çok daha fazlasıyla barbar keseceğiz. O yüzden böyle bir şekilde rahatlıkla yapar arkadaşlar. Ben de böyle bir şekilde Piros YSG yapacağım. Minimato Chow Chow, yani Minimato Hannibal Barca. Şimdi Piros'a biz bir ekipman yapacağız. Elde ve göğüslük var ve kafalık vardır. Yani bir silah, bir eldiven, bir pantolon, bir ayakkabı lazımdır bize. Bunların da her ne kadar iyi yaparsak tabii ki iyi olacak, ama ilk başında ben size söyleyeyim. En önemli şeylerden birisi silahımızdır. O yüzden bir silah yapmamız gerekiyor. Bu silahtan bahsediyorum. Bu silah da yok şu an elimizde. Ama Allah'tan yani buradaki ekipmanlarımız vardır. Ekipmanlarımızda burada 30 taneyi direkt o silahı çevireceğiz, kalkanı, ve kalkanı direkt Piros'a takacağız arkadaşlar. Kalkanı bulalım ilk başında. Evet, kalkan. Ama kalkan nerede? Ben kör müyüm lan, göremiyorum. Kalkana geldik. Kalkana geldik ve kalkanı aldık arkadaşlar. O yüzden ilk başında biz kalkanı yapalım arkadaşlar. Kalkanı hızlı işle ve işle. Biraz altınımız gidecek ama maalesef yapacak bir şeyimiz yoktur. Ekipman ya, hatta bu tarz şeyler biraz zordur maalesef, ama yapacak bir şeyimiz de yoktur. Kuşandık. Ayakkabı ve eldiven lazımdır şu an. Bakalım ayakkabı ve eldiven neler vardır bizim için. Eldivene bakarsak, eldivenler buradan böyle bir şekilde maalesef herhangi bir eldiven bırakmamış yani arkadaşımız. Ama maalesef bunun da bir tanesini bulmamız lazım. O zamana kadar da yani yapacak hiçbir şeyimiz yok maalesef. Çünkü artık yapacak bir şeyim yok. Yok, elimizde yoktur, ama
oldukça biz de bunları yapmaya çalışacağız. Aslında burada bazı şeylerimiz olabilirdi ama olmamıştır. Bunlar da ekipmanları satışta satmış mı ne yapmış bilemiyorum ama böyle bir şekilde yoktur. Ayakkabı buradan bir tane vardır en azından, lal köpekler vardır. O da biraz önce çıktı. O yüzden lal köpekleri biz bunları yapacağız arkadaşlar. Lal köpekleri de buradan takacağız tabii ki. Buradan lal köpekleri de taktık. Şu an bir pantolon bir eldiven eksiğimiz vardır. Bunları da yapabiliyor muyuz peki? Buradan pantollarına geleceğiz. Pantollarda neler vardır? Burada pantollardan bir bu var, bir de bu vardır. Aslında bu pantol oldukça sağlamdır. Karok tavazuyu %8 piyada sağlığını veriyor. O yüzden %8 piyada sağlığıyla biz bunu yapacağız arkadaşlar ve bunu da Piros'a takarız arkadaşlar ve bu hali bu şekilde Piros'da çok güçlü olacak. Ondan harici buradan bir bayrak yapacağız yani. Bayrak da KYK'nın zaten buradaki gördüğünüz gibi Sefer Kayıp Kanyon'da. Kayıp Kanyon'da burada bayrağı alıyoruz aslında ama maalesef arkadaşımız bunu da almamış ve burada başka şeyleri almıştır. Yani bu da önemlidir tabii ki ama maalesef yapacak hiçbir şeyimiz yok. Burada ben bunu 10 tane kalmıştır. 8000 bunu da yapacağız ve bayrakta 2 gün içerisinde tamamlanacak yani. Bayrakta da herhangi bir problemimiz olmuyor. Geri kalan neler kaldı tabii ki buradan yine de bakacağız. Bir tane ekipman daha. Ya hangi bir ekipmanı yapabiliyoruz ya işletebiliyoruz. Burada bir bu eksik vardır arkadaşlar. Malzeme yok. Hiç diyor ki malzeme yoktur. Aslında malzeme bazen vardır. Buradan da ekipmanlara bakarsak materyalimiz eksiktir. Yani materyalde herhangi bir şey yapamıyoruz. O yüzden sadece bayrağı bekleyeceğiz ve bakalım bayraktan neler yapabiliyoruz. Aslında 17 tane burada bu vardır. Eldiveni yapabiliyorsaydık çok daha iyi olacaktı ama maalesef bunu yapamadık. 17 tanemiz vardır. Ama ilerideki yani 1-2 gün içerisinde kesinlikle bunları yapacağız. Burada 30 tane mesela böyle bir şey yaparsak eldiven neler olacak? Bakalım eldiven neler oluyor? Buradan ne veriyordu? Piyada savunması %1 veriyordu. Buradan ne veriyordu? Süvari savunması, piyada sağlığı. Buradan eldivenlerimiz maalesef piyadada biliyorsunuz zaten. Yeşil olan hiçbir şeyimiz yoktur. O yüzden bekleteceğiz eldiveni ve ondan sonrası tabii ki ondan sonrası 2 gün içerisinde kesinlikle o anahtarlardan geliyor. Materyalimiz olsaydı aslında bunu da yapabiliyorduk. Bu da çok sağlamdır. Birim kapasitesi %3 ama maalesef materyalimiz yok ve materyalimiz yetişmiyor. Ama onu da hallederiz. Şu an burada neleri yapacağız? Ben bunu size söyleyeyim. Biraz daha burada KYK'nın da onur kaydından falan bakarsak burada 46.000 bir onurumuz vardır. Tabii ki buradan da gördüğünüz gibi yani çok da barbar kesmemiştir. 1200 barbar kesmiştir ve bu gerçekten çok azdır. Bireysel onur puanı da çok fazla bir şey yapmamıştı. Onu da bir düzgün hale getirmemiz gerekiyor. Peki bununla ilgili ne yapacağız arkadaşlar? Bu da çok basittir aslında. Hesabı açacağız bir köşeye ve o köşeden sürekli barbar kesiyoruz. En yüksek barbarı zaten bu hesaplardan otomatik vardır. Otomatik olduğu için hesaba direkt otomatikten barbar gönderiyoruz. Yani ne ile göndereceğiz? Buraya direkt hazırlarız arkadaşlar. Komutan görümünde burada loharımız vardır. Buradan da YSG ve bu. Biz de ne yapacağız? Buradan bir otomatike çevireceğiz arkadaşlar. Burada direkt otomatik barbarlar. Buradan barbar seviyesi 37 kadar, yani nereye kadar? 37 seviye en yükseği. Buradan da böyle tek kıtayı çıkartacağız arkadaşlar. Ne olacak o tek kıtada bellidir. Lohar arkasına da bir piros koyacağız arkadaşlar. Gitsin bütün haritayı gezsin. Artık ne kadar istiyorsa. Örnek veriyorum, mesela buradan ne kadar istiyoruz biz? Bir tane barbar keselim. Bir tane bunu yapalım abi. Loar arkasına da piros koyacağız arkadaşlar. Böyle bir şekilde buraya geldik. 3600, 4400, 5200. 5200'e kadar mesela kendi kendine tek başına buradan barbarları kesebiliyor artık. Böylesine de biz rahat bir şekilde bu komutanı 2 günde biz bu seviyeye getireceğiz. Aslında burada krallığa geri dönebiliyor ve bütün sunakları krallıkta kesebiliyor. Ama ne kadar etkili oluyor o da önemlidir. Buradaki barbarlar seviyeleri yüksek olduğu için iyi bir XP kitabı da veriyor, hem de onur puanı kasabiliyoruz. Burada elimizden geldikçe bunları yapacağız son 2 günde. Bu 2 günde olmadı, son güne direkt oraya geçiyoruz, krallığımıza ışınlanacağız ve oradan her şeyi üst düzey bir şekilde yaparız ve bu komutanı da 60 seviyeye çıkartırız. Daha 4 seviyesi var. 4 seviye nereye kadar? Yani ne olacak? Şu an neredeyse 8 milyon 9 milyon hatta daha fazlasıyla Big XP kitabı ihtiyacımız vardır. Ve onu da yapmaya
çalışacağız. Ama şu an hesap gayet iyidir. Buradan da mesela birisi diyor ki aslında benim 3 tam böyle olacaktı. Buradan Minimato Chao Chao, Pyros, YSG, Hannibal Barca, Atil Fleet olacaktı. Ama maalesef Hannibal Barca'mız, Atil Fleet'imiz 60 seviyede değildir. O yüzden bununla herhangi bir şey yapamıyoruz ve maalesef böyle kalacaklar. Artık bunu direkt KVK'da savaş zamanında yapacağız. Hızlandırmalar ve kaynaklarımızda da şu an biraz daha kısıtlı olduğu için bir şey yapamıyoruz ama elimizden geldikçe bunları da halletmeye çalışacağız. Arkadaşlar hesabı düzelttik. Hesabı düzelttik derken Piros'un da yetenek ağacını göstereyim. Piros'un yetenek ağacını da ben böyle bir şekilde yaptım ki çok sağlam bir şekilde olsun. Kaynaklarda dediğim gibi hallettik. YSG'yi de 40 seviyeye kadar çıkartmışız. Yani 38 seviye ve fullenmiştir. Herhangi bir problemimiz yok. Ve böyle bir şekilde bu komutanda 5-5-5-1 olacak. Ve KVK'da 2 kıta olarak savaşırız. Hesabın şu an 40 milyon birleş puanı var. Ve biz çok yakında bunu daha fazla yükseltiriz. Ve sizin düşünceniz bu KVK'da, yani sadece Ziggurat'la bu hesap benim elimde olacak. 40 milyondan ne kadara kill puan kasarız, ya nereye kadar yükseltiriz bu leş puanı, yorumlarda yazarsınız, çok çok sevinirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.